İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırından almaya son diyerek pidemizi kendimiz evde yapalım. İnanın hem daha sağlıklı hem daha lezzetli. Çıtır çıtır güzel pideler yapalım. Nasıl yapmışık hep beraber tarifine göz atalım. Ben öncelikle yoğurma kaseme 4 bardak unumu aldım. Bardak ölçüm 200 mlidir. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şekerimi, 1 paket instant mayamı ilave ettikten sonra ılık suyumdan ilave ederek şekerim ve mayamı eriterek suyumu yavaş yavaş ekleyerek işime başlıyorum. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim ve 1 tatlı kaşığı silme tuzumu da ilave ettikten sonra güzel özlü bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Hamurlarımızı ne kadar özlü, ne kadar kıvamlı ve pürüzsüz yoğurursak yaptığımız hamur işlerinden o kadar memnun kalırız. Ben bugün az yaptım pidelerimi arkadaşlar. Benim kızım bugün pikniğe gidecek akşam yemeğe. Arkadaşları illa Kıymet teyze bize pide yapsın dedikleri için ben de hemen çocuklara pide yapacağım. Onun için az yapıyorum. Siz ev hali için yapmak isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Un miktarını ve kıyma miktarını artırarak daha fazla pideler elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben hamurumu toparladım. Çay bardağının dibinde kalan bir kaşık kadar yağımı da tekrar hamurumun üzerine gezdirerek gördüğünüz gibi güzel özlü kıvamlı bir hamur elde ettik. Hamurumuz ne çok yumuşak ne de çok sert olmamalı. Kulak memesi yumuşaklığı dediğimiz şekilde yoğurmanız yeterli olacaktır. Hamurlarımızı yoğururken 7-8 dakika yoğurmaya gayret edelim. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel hamurlar elde edersiniz. Gördüğünüz gibi ben hamurumu yoğurdum, toparladım. Toparladığım hamurumun üzerine hemen streç çekip 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Hemen toparladığım hamurumun üzerine streçimi çekiyorum. 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz hemen iç harcımızı hazırlayalım. Benim 350 gram kıymam var. Üzerine 1 adet büyük boy soğanı robottan geçirdim. 1 tane kapya biberimi, 2 tane yeşil biberimi ilave ediyorum ve baharatlarımı ilave ediyorum. Tuz, karabiber ve toz biber. Üzerine 2 tane de domatesimi robottan geçirdim. Hepsini ilave ettim. Benim kıymam yağlı değildi. Hemen küçük kasemde bulunan 2 kaşık kadar sıvı yağımı da ilave ediyorum. Yanıma su da aldım. Eğer kıymam çok sürülecek halde yumuşamazsa su da ilave edeceğim ama domates suyuyla çok güzel sürülecek kıvama geldiği için su ilavesi yapma gereği duymadım. Kıymanız yağlıysa yağ ilave etmenize gerek yok. Hemen güzelce yoğurduğum iç harcımı kapağını kapatarak kenara kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi benim hamurum güzel bir şekilde mayalandı. Hemen ilk önce tabii ki mayalı hamurların havasını alalım. Havasını almazsak her zaman bunu söylüyorum. Arkadaşım her zaman söyle diyor. Bazen ben kaçırıyorum, unutuyorum diyor. Bir yaptıklarım olmuyor diyor. Sana kızıyorum diyor. Sonra niye söylemiyorsun diyor. Söylüyorum diyorum. Hayır diyor. Her videonda bunu lütfen hatırlat diyor. İlk defa seyredenler olabilir diye. Hemen hamurumu toparladıktan sonra önce altı bezeye bölüyorum. Kızım biraz anne hamuru etli olsun. Ben kenarları çok kuru sevmiyorum dediği için 5 bezeye toparlıyorum. Dediğim gibi kızlarıma yapıyorum bu akşam. Kızlarım dışarıda iftar yapacakları için yiyeceklerini evden götürüp güzel bir yerde iftar edecekler. Hepsine afiyet olsun buradan yaptıklarım diye kızlarıma göndereceğim bu pideleri. Hemen bezelerimi toparladıktan sonra bir tepsime un serpip kenara kaldırıyorum. Kenara kaldırdığımız bezelerimin muhakkak üzerini örtelim. Kuruma yapmasın. Bezeledikten sonra mayalandırmaya gerek yok. Hemen merdanemle önce elimle düzeltiyorum. Sonra merdaneyle pide şeklini veriyorum. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı,
Yorum bölümüne kalp olur, emoji olur. Veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hemen pidelerimi açıp kenara ayırıyorum. Ben masamın üzerinde pideme iç harcını koymayacağım. Bunun bilgisini de sizlere vermek istiyorum. Tepsinizde koyarsanız daha rahat hareket edersiniz. Masanızda iç harcını koyarsanız tepsinize alırken şekli bozulabilir pidelerinizin. Bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Hangi şehirden, hangi ilden? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Beni merak edenler için ben İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan bütün takipçilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi ben tepsimi aldım. Tepsimde de ellerimle şöyle kısaca düzelttikten sonra hemen iç harcını koyuyorum. Kıymanızı pidenize göre ben 5 tane yaptığım için 5'e bölüyorum arkadaşlar. Bol kıymalı yaptım biraz. İnanın dışarıda 2 tane alacağınız pide fiyatına evde 8-10 tane pide yapabilirsiniz. Malum hayat şartları biraz zorlaştı. Hepiniz evde yapın diye, yapabilirsiniz diye ben de bunu böyle paylaşmak istedim sizlerle. İnşallah sizlere bir fikir olmuştur. Veya akşama ne yapsam diye düşünürseniz bu da sizlere fikir olsun. Evde kıymanız varsa hemen yapın. Evinizde pidenizi kendiniz yapıp yiyin. Sağlıklı ve daha bereketli olacağının garantisini veriyorum. Hemen elimle pidelerimi, kıymamı yerleştirdikten sonra kıyı kısımlarına koymuyoruz. Kenar kısımlarını gördüğünüz gibi şekil verirken kıymamızın üzerine kapatacağımız için kenarlarını hamurumuzun boş bırakalım. Kıyma ilave etmeyelim. Bu arada fırınımı da 190 derece alt üst fanla ayar açtım arkadaşlar. Fırınım ısınıyor. Pidelerimin şeklini verdikten sonra yumurta sarımı sürüp hemen pidelerimi fırına veriyorum. 190 derecede 15 dakikada pişiyor. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Tabi her fırın aynı değildir. Fırınızın ısı derecesine göre kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Yumurta sarısının içerisine bir kaşık kadar sıvı yağ ilave edip karıştırdıktan sonra pidelerime sürüyorum. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Birinci tepsimizi fırına verdikten sonra diğer kalan ikisini de ben yaptım. Buraları videom uzamasın diye çekmedim. Aynı işlem olduğu için onlara da yumurta sarısını sürüyorum. İlk tepsi piştikten sonra hemen bunları da fırına vereceğim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar benim pidelerim nar gibi kızardı. Hemen kıyıları tabi biraz çıtır çıtır oluyor. Yumuşaması için ve lezzetine lezzet katmak için tereyağını sürüyorum. Bu tereyağı işlemini muhakkak yapın arkadaşlar. Gerçekten lezzetine lezzet veriyor. Ve benim pidelerimin hepsi çıktı. Güzel güzel tahtama aldım. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı. Sizler pidelerimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.
Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.